Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bununla güzel, çabuk ilerleyen, yapımı da kolay bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Hep birlikte başlayalım. Şişlerimi şöyle ikili yaparak ilmeklerimi çıkardım. Şişimde 12 ilmeğim var. Bu modelde ilmek sayısının önemi yok. Yani tek sayıda da olabilir, çift sayıda da olabilir. İstediğiniz sayıda yapacağınız örgüye göre yani ölçüsünü ayarlayıp modelinizi kurabilirsiniz. Yani şöyle 1, 1, 1, 1 diye devam ediyor. 1 ve 1'in katları diyelim ilmek sayısını. Şöyle şişimin birini çıkartıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde başlamamın amacı altta çekmesin. Lastik kullanmayacağım için bu şekilde yaptım. Altı çok çekerek olmasın. Lastik yapmayacağım için burada önce kenar ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Lastik yapmayacağım için bir sıra zemin hazırlıyorum. Eğer siz lastiğin üzerine başlayacaksanız örgünüzün yani lastiğinizin ön yüzünde modeli kurabilirsiniz. Model 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi bir sıra düz örerek zemin hazırladığım örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle. Bu modelde kenar ilmeklerini çok çekerek yapmayın. Sıkı olmasın yani şöyle hafif geniş alarak yapmanız gerekiyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum ama bakın bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Daha sonra çıkardım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örerek devam ediyorum. Her ilmeğin içine iki kez şöyle batarak düz örüyorum. Bir sonraki sırada bunun bir katını bırakacağız. İlmeklerimizin boyu uzayacak. Onun için bu işlemi yapıyoruz böyle. Birinci sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Biraz şöyle hızlanayım. Farklı bir işlem yok çünkü burada. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın yine ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle aldım. İlmeğimi ters ördüm ve bıraktım iki katını da. İlmeğimi ters ördüm. Şöyle bıraktım. İlmeğimin boyu uzayacak bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Evet. Kenar ilmeğimi de şöyle düz ördüm. İlmeklerimin tamamını ters örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğim yani sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Aldım, bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkartarak alalım. Daha sonra bir ilmek artırma yapalım. Sıradaki ilmeğimizi de düz örelim. Şöyle yakın gösteriyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz bakın. Bunları da arka yüzünde üçünü bir alarak keseceğiz. Tekrar ilmek sayısını eski sayısına gelecek yani ilmeklerimiz.
Son ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın ilmeklerim şöyle üçer üçer gruplar halinde. Bu 3 ilmeğin üçünü bir alarak şu şekilde düz ördüm. Yani tek ilmeğe çıkarttım. Kesmiş olduk burada bu 3 ilmeği yine tek ilmeğe düşürdük. 3 ilmeği bir aldım, düz ördüm. 3 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ve modeli bir kez kurmuş olduk. 4 sırayı tamamladım. Bakın model böyle. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi şu şekilde şöyle 2 kez örüyordum. Bakın. Düz örüyorum ama 2 kez. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle uzatarak aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Bakın şu şekilde. Ters ördüm, bıraktım. Ters ördüm, bıraktım. Şöyle ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. İkinci sıramızı da tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de şöyle yine uzatarak düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım, sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle bakın ilmeklerimiz üçlü üçlü oldu. Bunu arka yüzünde üçünü bir alarak keseceğiz. Yine tek ilmeğe düşüreceğiz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi şöyle bir ilmekten yani 3 ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de şöyle uzatarak yine düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle üçlü üçlü. Bakın 1 2 3. Üçünü bir alarak düz ördüm. Tek ilmeği çıkarttım. Üçünü bir alarak şöyle düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Düz örüyoruz ama ilmeklerimiz zaten üçlü üçlü gruplar halinde. Üçünü bir alarak düz örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmekler tekrar eski sayısına geliyor şöyle.
Evet, son üçlümü de aldım. Düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. İsterseniz lastik üzerine de kullanabilirsiniz bu modeli. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İnce ip, kalın şişler de kullanabilirsiniz. Bu parçamı da daha önce hazırladım. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce hazırladım. Aynı ipi kullandım. Burada sadece 5 numara şiş kullandım. Bakın şöyle etol şal yapabilirsiniz. Bu modelden atkı yapabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da kullanılabilecek modellerden. Bakın bu da arka yüzü ama birbirinden güzel. Modelin ilerlemiş hali böyle. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.